Her telden bir demet tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Bugün 5x5 küpü bölüm bölüm anlatmaya başlayacağım. İlk bölüm ortaları yapmak olacak. Bakın şöyle ortaları yapacağız. 5x5 küpte ortalar sabittir. Yani şu orta kısımdaki renk neyse ileride o yüzey olacaktır. Şimdi ortaları yapma ile alakalı hemen yapılmış küpü bozaraktan başlıyoruz. Şimdi bozalım güzelce. Evet. Şimdi 5x5 küpü bozduk. Öncelikle ortaları yapacağız. Önce bir renk belirleyeceğiz. Beyaz. Beyazla başlayacağız. Bakın şöyle otomatik burada üçlüler olmuş. Şöyle üçlüler yaparaktan bakın şu 9 kareyi tamamlayacağız. Her yüzeyin 9 karesini. Şimdi 4x4 küpte anlatmıştım. İkililer oluştu. Yani şöyle bir hareket düzlemi vardı. Bir de hareket düzleminin sabit düzlemler vardı. Şimdi bunları kullanaraktan yapacağız. Şimdi bir üçlü olmuş. Şurada bir ikili var. Bunun yanına bir tane ne yapmamız lazım? Bir beyaz getirmemiz lazım. Bir orta nokta bakın beyaz getirmemiz lazım. Şurada bir tane beyaz var. Bu beyazı şöyle aldım bakın. Bakın. Şimdi bunu ileri itiyorum. Bakın. Bu alta geleceği için alt kısma getirdim. İleri yaptım. Bakın beyazlar tamamlandı. Ve bunu şuraya getirmek için bunun yönünü değiştirmem lazım. Bakın böyle gitmiyor. Ne yaptım? Şöyle yapıyorum. Ve ileri yaptığımda beyazın yanına gitmiş oldu. Bakın altılı oldu. Şimdi şunu kurtarıyorum buradan. Evet, yan tarafa alıyorum. Diğer beyazlara bakıyorum. Bakın şimdi burada iki tanesi olmuş, bir tanesi olmamış. Şu nerede? Burada. Bunu yaptığımda şurası bozulacak. Evet bak şu ileri yaptığımda bozulacak. Bir de bu normalde ileri yaptığımda şu yukarı gelecek ama aşağı gelmesini istiyorum. Onun için ben bu yönü değiştiriyorum. Alt tarafa alıyorum bakın. Şu anda ileri yaptığımda ne yapmış olacak? Buraya gelmiş olacak. Ve ileri yapıyorum. Bu üçlü beyazlar düzeldi ama ne oldu? Şu geri gitti. Değil mi? Ben bunu şu hareket düzleminden çıkartmak için bakın şu yönü çeviriyorum. Artık ortası sabit konuma geldi. Ve ne yapıyorum? Beyazı yerine getiriyorum. Diğer beyazı da yanına götürüyorum. Bakın beyaz ortaları yapmış olduk. Şimdi sarıları yapacağız. Bakın sarının ilki olmuş. Beyazın karşısında sarı olacaktı. Sarının bir üçlü olmuş. Diğer bakın üçlü şurada. Veya şöyle yapalım bakın. Şurada bir ikili var. Bu birli bunun yanına gidecek. Ne yapıyorum? Direkt ileri yaptım bakın. Evet. Sonra bu üçlüyü şuraya götüreyim ben. Nasıl götüreceğim? Buraya götürmek için şuradaki hareket düzlemine gelmesi lazım. Ne yapacağım? Bunu tam şöyle çeviriyorum. Ve şuraya hareket düzlemine getiriyorum. Sarının yanına getiriyorum bakın. Beyaz bozuldu. Beyaz bozuldu. Beyazı geri almak için bu hareket düzlemini ne yapmam lazım benim? Değiştirmem lazım. Bakın. Bozuk olmayan yeri yaptım. Beyazı tekrar geri çektim. Ve ne olmuş oldu? Beyaz yerinde oldu. Sarı da yerinde oldu. Şimdi şu sarıyı ne yapmam lazım? Buraya getirmem lazım. Evet. Şimdi bakın böyle yaptığımda ne oluyor? Bakın böyle yaptığımda şöyle yaptığımda bu alta geliyor. Biz nereye gelmesini istiyoruz? Üste gelmesini istiyoruz. Onun için ne yapacağız? Bakın şunu çeviriyorum. Üste aldım. Evet. Şimdi şunu ileri yapıyorum. Evet. Sonra bunu hareket düzleminden çıkarıyorum. Geri alıyorum. Evet. Beyaz bozulmadı. Sarı şey yaptı. Şunu da şuraya alalım. Tekrar hareket düzleminden çıkarttım. Yukarı aldım. Evet. Şimdi şu ikiliyi buraya getireceğiz. Nasıl yapacağız? Bakın. Şöyle yapıyorum. Evet. Şimdi bunu yukarı yaptığımda buraya gelecek. Biz nereye gelmesini istiyoruz? Alta gelmesini istiyoruz. Onun için ne yapmam lazım? Şunu çevirdim. Evet. Şimdi şu ikiliyi bakın şuraya doğru itiyorum. Evet. Ne olmuş oldu beyazlar? Tam üçlü şekilde oldu. Ben şuraya gelmesini istiyorum. Ve bunu yüzeyini değiştiriyorum. Şu şekilde bakın. Şuraya getirdim. Ve ikiliyi itiyorum. Evet.
Şimdi bakın beyaz ne olmuş oldu? Beyaz bozuldu. Beyazı tekrar buraya götürmek için bakın beyazı ileri ittiğimde sarı buraya geliyor. Ne yapmam lazım? Öncelikle bu beyazı bakın beyazı hareket düzleminden çıkarıyorum. Burası hareket düzlemi ya, şu tarafa alacağım. Bu yönü çeviriyorum şu şekilde. Şimdi sarıyı bir kere geri alıyorum. Şöyle. Geri aldım. Bakın sarı bozuldu. Şimdi sarıyı düzeltmek için ileri yapmam gerekiyor ya. İşte bu hareket düzlemine beyazı da getiriyorum şu şekilde. Beyazı getirdim. Şimdi sarıyı ileri yaptığımda beyaz da otomatikmen yerini bulmuş oldu. Evet. Ne olmuş oldu? Sarı ve beyaz ortalar olmuş oldu. Bundan sonra evet kırmızıyı yapacağız. Kırmızı. Aynı şekilde aynı mantık. Şimdi şu orta nokta bunun yanına şöyle yapalım. Evet bakın burada bir üçlü olmuş. Diğer şu ortayı şöyle götürüyorum bakın. İkili oldu. Bunun yanına bir tane birli. Bakın şuradaki birliği şöyle yapıyorum. Şunu ileri yaptığımda bakın şu üçlü de olmuş oldu. Şimdi bakın bu üçlü oldu. Bir tane de üçlü nerede vardı? Şurada var. Bunları birlikte birleştirelim. Bakın hareket düzlemini değiştiriyorum. Bunu geri alıyorum. Bakın kırmızılar olmuş oldu. Şimdi bakın şunlar tek tek. Bunları yapmak için bakın bunu ne yapmam lazım? Bunu şuraya götürüyorum. Bakın alt kısma getirdim. İleri yaptığımda ne olmuş oldu? Bunun yanına gelmiş oldu. Ama zaten burası bozulmadı. Sonra ne yapıyorum? Bakın bunun hareket düzlemini değiştiriyorum. Şu kırmızıyı geri alıyorum. Kırmızıyı geri aldım. Şimdi ne yapıyorum? Bakın şu yüzeyin tekrar hareket düzlemini değiştiriyorum. Bakın kırmızıyı yukarı gelecek şekilde yapıyorum. Ve ileri ettiğimde üçlüler oluşmuş oluyor. Şimdi bu üçlüyü şuraya getireceğim. Ne yapıyorum? Hareket düzlemini değiştiriyorum. Hareket düzlemine getirdim şimdi. Kırmızıya doğru götürdüğümde kırmızılar da olmuş oluyor. Şimdi 3 tane yüzeyimiz oldu. Beyaz, kırmızı, sarı. 4x4 küpte karşılıklıları yapıyorduk. Normalde kırmızının karşısında turuncu var. Turuncuyu yapıyorduk 4x4. Ama burada farklı bir yöntem kullanacağız. Bu sefer yeşil ya da mavi yapacağız. Turuncuyla yani ya yeşili ya maviyi tek bırakmamız lazım. Yani şu şekilde iki renk kalması lazım en sona. Bunun için mavi yapalım. Evet. Mavi de bakın şurada bir üçlü olmuş. Şurada da bir üçlü var. Evet. Bu üçlüyü birleştirmek için bakın ne yapıyorum? Şöyle geri aldım. Bu sefer ne bozuldu? Kırmızı bozuldu. Kırmızıyı tekrar eski yerine getirmek için şu mavinin hareket düzlemini değiştirmem lazım. Boşa getirmem lazım. Ve kırmızıyı geri alıyorum. Bakın maviler olmuş oldu. Şimdi şu tek kaldı. Evet. Şunu hareket düzlemini değiştiriyorum. Hatta şöyle bunu evet. Evet. Bakın şöyle ileri yapıyorum. Kırmızı bozuldu. Tekrar hareket düzlemini değiştirdim. Bakın şöyle değiştirdim. Bu kırmızıyı geri çektiğimde mavi de otomatikmen buraya gelecek. Bakın çektim, mavi düzeldi. Şimdi ne yapmam lazım? Maviyi geri çektiğimde kırmızı tekrar bozacak. Tekrar bu sefer yine maviyi hareket düzleminden çıkarıyorum. Kırmızıyı bir kere geri çekiyorum. Geri çektim. Şimdi kırmızıyı ileri yapıyorum. Bakın kırmızı bozuldu. Maviyi hareket düzlemine getiriyorum. Kırmızıyı geri çektiğimde otomatikmen mavi de geri çekilmiş olacak. Kırmızıyı geri çektim. Mavi de otomatikmen geri çekilmiş oldu. Şimdi iki tane renk kaldı. Yeşil ve turuncular kalmış oldu. Şimdi bunu ileri geri götürerekten yapacağız. Şöyle yapıyoruz. Şimdi şu yeşilin yanına bakın şu yeşili götürüyorum. Evet. Sonra bunu hareket düzleminden çıkarıyorum ve geri alıyorum. Evet. Sonra yine aynı şekilde
Şöyle yapalım. Evet. Şu iki yeşili şöyle bakın şunun yanına götürelim. Evet. Götürdük. Hareket düzlemini değiştiriyorum. Bunu geri alıyorum. Evet. Aynı şekilde devam edeceğiz. Bakın şu iki yeşili şu ileri yapacağız. Bakın şu şekilde çevirdim. Bu ileri yaptığımda buraya gelecek. Evet. Sonra bunu geri çekmem lazım. Tekrar hareket yönünü değiştirdim. Geri aldım. Evet. Bakın şu şekilde aldı. Sonra şunu ileri yaptım. Tekrar yukarı yaptım. Bakın. Yine yeşili birleştiriyorum. Hareket düzlemini değiştirdim. Geri aldığımda evet yeşiller de olmuş oldu. Turuncular da bütün orta noktalar olmuş oldu. Evet. Ortalar nasıl yapılır? Bunu birlikte öğrenelim. Öncelikle beyazları yapacağız. Beyaz bakın. Şimdi 4x4 küpteki mantığı kullanacağız. Mesela beyaz yeşil. Beyaz yeşilin diğerini bulalım. Beyaz yeşil nerede? Bakın şurada. Tam karşısına getiriyorum beyaz yeşilin. Şöyle bakın. Getirdim. Bakın böyle ileri ettiğimde bunun yanına geliyor. Doğru pozisyonunda. Bakın çaprazda. Doğru pozisyonda. Şimdi burada yan tarafa sarı olan renkleri alıyoruz yine. Bakın bunu aynı şekilde 4x4 küpün çözümünü de incelerseniz orada tekrar göreceksiniz. Sarı olan sarı renk olan yan yüzeyleri yan tarafa getiriyorum. Şimdi beyaz yeşilin yanına getiriyorum. Bakın böyle bunları birleştirdim. Şimdi bu ortayı da biraz sonra yapacağız. Sonra bu yüzeyi kurtarmak için yan tarafa alıyorum. Sarıları ileri yapıyorum. Sarıları eski pozisyonuna getiriyorum. Çünkü orta noktalar bozulmuştu. Orta noktaları düzeltiyorum. Evet. Beyaz yeşiller nerede? Bakın şurada. Diğer beyaz yeşiller nerede? Şurada. Bakın tekrar şöyle karşısına getiriyorum. Bakın bu beyaz yeşilleri ittiğimde ne oluyor? Buraya gelmiş oluyor. Şimdi yan tarafta sarı olan renk var mı? Var. Aynı şekilde bakın beyaz yeşilleri, sadece beyaz yeşilleri götürdüm. Şimdi ortalar bozuldu bakın. Ortaları kurtarmak için beyaz yeşili yan tarafa aldım. Bozuk olan yani sarıları, yani ben çöp olarak kullanıyorum. Sarılar bozulsa da benim için önemli değil burada. Sarıları ileri alıyorum. Sarıları ortaya alıyorum. Hareket düzlemini alıyorum. Ve tekrar ortalığı düzeltiyorum. Bakın beyaz yeşilleri komple yapmış olduk. Gelelim beyaz mavi. Beyaz mavinin karşısına beyaz mavi getireceğiz. Bakın şuraya getirdim. Beyaz mavi götürdüğümde ne geliyor? Buraya geliyor. Hemen yan tarafa sarı renk olan bir yüzey getirdim. Beyaz maviyi beyaz mavinin yanına götürdüm. Beyaz mavi sarıların olduğu tarafa doğru aldım. Sarıları ileri yaptım. Tekrar sarıları hareket düzlemine getirdim. Ve beyazı geri alıyorum. Evet. Beyaz mavi beyaz mavi. Karşısına bir beyaz mavi daha gelecek. Diğer beyaz mavi de şurada bakın. Hemen getirdim. Şimdi yine yan tarafa sarı olan bir renk getiriyorum. Bakın sarı olan. Beyaz mavileri ileri yapıyorum. Evet. Bu yaptığım yeri kurtarmak için yan tarafa alıyorum. Sarıları beyaz mavilerin yerine alıyorum. Tekrar hareket düzlemine getiriyorum sarıları ve ortaları düzeltiyorum. Evet. Şimdi beyaz kırmızı, bakın beyaz kırmızının iki tanesi olmuş. Diğeri bakın hemen çaprazında yerinde. Yine sarıları yan tarafa getiriyorum. Yan tarafa getirdim. Kırmızıları ileri yapıyorum. Evet, kırmızılar birleşti. Ortaları düzeltmek için kırmızıları buradan çıkartmam lazım. Yan tarafa aldım. Sarıların olduğu tarafa. Sarıları ileri yaptım. Sarılar bozulsa benim için önemli değil. Tekrar hareket düzlemine getirdim sarıları. Ortayı düzelttim. Evet. Beyaz turuncu kaldı. Beyaz turuncunun karşısına beyaz turuncu. Bakın şurada bir beyaz turuncu var. Burada da beyaz turuncu var. Sarılar yan tarafta var. Beyaz turuncu beyaz turuncunun yanına getirdim. Sarıların olduğu tarafa doğru aldım. Sarıları çöp olarak, yani bozulsa da önemli değil. Hareket düzlemine getiriyorum. Ve tekrar ortaları geri alıyorum. Evet. Beyaz turuncu beyaz turuncu. Diğer beyaz turuncu nerede? Onu hemen karşısına getirelim. Bakıyorum şurada. Evet. Şimdi bakın burada beyaz turuncu burada, beyaz turuncu şurada olması lazım, burada.
Yani ileri yaptığımda olmuyor. Bu şekilde olursa eğer, yani çaprazında değilse, bakın çaprazında değilse şunu yapıyoruz. Bu beyaz turuncu olan yüzeyi bir kere sağlıyorum. Bakın 1, 2, 3 kere çeviriyorum. Bir kere sola alıyorum. Bakın şu anda çaprazına gelmiş oldu. Beyaz turuncu, beyaz turuncu. Yan tarafa sarı olan bir yüzey getirmem lazım. Bakın şöyle sarı olan bir yüzey getirdim. Şimdi beyaz turuncuları ileri alıyorum. Evet. Beyaz turuncuları buradan kurtarmam lazım. Ortaları düzeltmek için. Sarıların olduğu tarafa doğru atıyorum. Beyaz turuncuyu. Sarıyı beyaz turuncunun yerine koyuyorum. Tekrar hareket düzlemine getiriyorum. Ve ortaları düzeltiyorum. Bakın beyazları yapmış olduk. Şimdi sarı hariç diğer şu orta kenar ortaları yapacağız. Kenar ortaları yapacağız. Mesela yeşil kırmızı. Yeşil kırmızı var burada. Yeşil kırmızının diğerlerini bulalım. Bakın yeşil kırmızı. Yeşil kırmızı. Şurada. Evet. Yeşil kırmızının yanına, karşısına bakın yeşil kırmızı getirdik. Ama bakın bunu ileri yaptığımda ters oluyor. O zaman ne yapacaktık? Bir kere sağa çevirecektik. 1, 2, 3 kere ileri yapıyordum. Sonra sola çeviriyorum. Bakın şu anda yeşil kırmızı, yeşil kırmızı. Yani ileri yaptığımda tam oturuyor. Yan tarafa yine sarı olan bir yüzeyi getirdim. Yeşil kırmızıyı ileri yaptım. Sarıların olduğu yere doğru ittim. Evet, yeşil kırmızı yanına götürdüm. Sonra bunu sarıların olduğu tarafa doğru attım. Sarıları ileri aldım, geri aldım ve ortayı düzelttim. Evet, nerede o? Kırmızı yeşil. Kırmızı yeşilin diğerini bulacağız. Kırmızı yeşil. Evet, nerede kırmızı yeşil? Hemen onu buluyoruz. Kırmızı yeşil. Evet, şurada. Kırmızı yeşil. Evet. Bunu getirdik. Bakın hemen yan tarafa sarı alıyorum. Kırmızı yeşili ileri yapıyorum. Sarıların olduğu tarafa doğru alıyorum. Sarıları ortaya getiriyorum. Hareket düzlemine getiriyorum. Tekrar geri yapıyorum ve ortayı düzeltiyorum. Evet. Diğer şeye gelelim. Yeşil turuncu. Bakın yeşil turuncu. Yeşil turuncunun karşısına yeşil turuncu getireceğiz. Yeşil turuncu. Hemen yeşil turuncu buluyoruz. Şurada bakın. Evet, yeşil turuncuya getirdik. Ama evet. Şimdi yan tarafta sarı var. Yeşil turuncunun yanına götürüyorum. Sarıların olduğu tarafa doğru çeviriyorum. Sarıları hareket düzlemine alıyorum ve ortayı tekrar düzeltiyorum ve ortayı eski pozisyonuna getiriyorum. Evet, yeşil turuncunun diğerini buluyoruz. Yeşil turuncunun diğeri neredeymiş? Evet, yeşil turuncu. Şurada. Evet. Şimdi yine aynı şekilde sarı olan bir yüzeye getireceğiz. Mesela burada var yeşil turuncu. Yeşil turuncuları birleştirdik. Sarılar bu tarafta olduğu için bu tarafa attım. Sarılara hareket düzlemini aldım. Ortaya düzelttim ve geri aldım. Evet. Şimdi mavi kırmızı. Mavi kırmızı. Bakın şurada var bir tane. Şöyle 2-3 kere ileri ettim. Çapraz pozisyona getirdim. Mavi kırmızı. Sarı olan bir yüzeyi yan tarafa aldım. Mavi kırmızıları iki tanesini aynı pozisyona aldım. Bunu hareket düzleminden çıkartmak için sarıları çöp olarak kullanıyorum. Geri aldım ve ortaları düzelttim. Evet, mavi kırmızı. Mavi kırmızının diğerini bulalım. Neredeymiş mavi kırmızı? Şöyle bakıyoruz. Şurada. Evet. Tam istediğimiz pozisyonda değil. Bakın ileri yaptığımda ters oluyor. Ters oluyorsa ne yapacaktık? Bir kere sağ, 1, 2, 3, bir kere sol yapıyoruz. Şu anda istediğimiz pozisyona geldi. Yan tarafa sarı olan bir yüzeyi getiriyorum. Şuraya getirdim. Mavi kırmızılarla birleştirdim. Sarıların olduğu tarafa doğru attım. Sonra sarıları orta noktaya getirdim. Çöp olarak kullanacağım. Yani onu bozacağım. Ve ortaları tekrar düzeltiyorum. Evet. Ne kaldı? Mavi turuncu. Mavi turuncunun diğerlerini bulalım. Mavi turuncu. Evet, şurada mavi turuncu var. Evet. Bakın sarı olan bir yüzeyi yan tarafa getirdim. Mavi turuncuları birleştirdim. Sarıların olduğu tarafa doğru attım. Sarıları hareket düzlemine getirdim. Geri aldım ve ortaları düzelttim. Mavi turuncunun diğerini bulalım. Mavi turuncu neredesin? Evet. Mavi turuncu.
Bakıyoruz. Mavi turuncu şurada. Evet. Tam karşısına getirdik. Bakın sarı olan bir yüzeyi yan tarafımıza aldık. Mavi turuncuları birleştirdim. Sarıların olduğu tarafa doğru atladım. Sarıları hareket düzlemine aldım. Sonra bunu geri aldım ve ortaları düzelttim. Şimdi kontrol ediyorum. Bütün sarıları bu sefer şöyle aynı hizaya getirelim. Sarı hariç hepsini yaptık mı diye kontrol edeceğiz. Evet. Sarı hariç bütün ortaları yapmış olduk. Şimdi sarıları yaparken ikili birli şekilde 3 tanesini hepsini ikili birli şeklinde yapacağız. 3 tanesini ikili birli yapacağız. Bir tanesini tam yapacağız. Evet, aynı yöntemle. Şimdi şurada yeşilin yanına yeşili götürüyorum, olmuyor. Bir dakika. Evet. Maviye götürelim. Önce bir üçlü yapalım. Mavileri yapalım. Bakın maviye götürdüm. Sarının olduğu tarafı doğru attım. Sarıyı aldım ve ortayı tekrar düzelttim. Evet. Diğer mavi, evet, şuraya geldi. Zıt oldu. 1 2 3 çevirdim. Evet, sarı bir yüzeyi getirdim. Evet. Şimdi mavileri ileri götürdüm. Evet, mavileri ileri götürdüm. Sarıların olduğu tarafa doğru attım. Sarıyı bu tarafa aldım. Çevirdim. Ortaları düzelttim. Evet, bir tane sarıyı da komple yapmış olduk. 3 tane sarı bozuk. Bakın. Şu. Bunları ikili birli şekilde yapacağız. Yani mesela şu turuncunun yanına turuncu götürelim. Evet. Turuncunun yanına turuncu götürdük. Sarıların olduğu tarafa doğru aldık. Sarıları ileri aldık. Geri aldık. Ve ortayı düzelttik. Evet. Bakın yeşil de oldu. Turuncu oldu. Diğeri nerede? Evet. Diğerini şöyle yan tarafa alalım. Evet. İkili birli. Bakın burası tam olmadı. Kırmızının yanına kırmızıyı götürmemiz lazım. Şöyle tam karşısına alayım ben. Evet. Şu kırmızının yanına götürüyorum. Sarı olan bir orta noktayı yan tarafına alacağım. Evet. Kırmızının yanına götürüyorum. Sarıların olduğu tarafa doğru attım. İleri. Bir dakika. Şu tarafı kullanacağım. Kırmızıyı aldım. Sarı olan yere attım. Sarıyı ileri aldım. Geri aldım. Düzelttim. Şimdi bakın bütün üçlüyü bozduk. İkili birli. 4 tanesi de ikili birli oldu. Bir tanesini tam yapmam lazım. Hangisini yapacağım? Mesela maviyi deneyelim. Maviyi yapalım. Bakın mavi. Maviyle buluşturdum. Hangi tarafa yaptığımda tam oluyor bakacağım. Evet. Sağa attım. İleri yaptığımda bakın olmuyor. O zaman sola atıyorum. Evet. İleri yapıyorum. Yine olmuyor. Evet. Burada o zaman mavi değil de hangi rengi yapalım? Turuncuyu yapalım. Evet. Turuncuyu yapalım. Turuncuyla buluşturduk. Sağa attım. Evet. Bu sefer olacak. Yeşilleri ileri attım. Geri aldım. Ve düzelttim. Şu anda bakın. Evet. 3 tane sarı. Bakın. Kırmızı sarı yeşil. Yeşil Kırmızı. Evet. 3 tanesi ikiye birli. Bir tanesi tam. Böyle yaptıktan sonra şunu yapıyoruz. Şimdi şu kırmızı bakın ikili birli olmuş. Evet bakın. Kırmızı şu bir tanesi burada, iki tanesi burada. Maviler iki tanesi burada, bir tanesi burada. Yeşiller bir tanesi burada. Şu pozisyonda tutacağız küpü. Evet. Bakın ileri yaptığımda maviler düzelmiş oluyor. Formülümüz şu şekilde. Mavileri ileri götürüyorum. Mavileri düzeldikten sonra sol tarafa atıyorum. Şuradaki sarıları ileri alıyorum. Ve bu arka tarafı sağa alıyorum. Ve geri çektiğimde
sarılar da olmuş oluyor. Böylece tüm ortaları tamamlamış oluyoruz. Hem ortalar hem de yan ortaları tamamlamış olduk. Böylece küpümüz 3 çarpı 3 küpe. Evet, daha önceden orta noktaları yapmıştık ve kenar ortaları yapmıştık. Ve bu şekilde 5 çarpı 5 küpümüz 3 çarpı 3 küpe benzedi. Bakın 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yani 3 çarpı 3'e benzedi. Şimdi bugünkü bölümümüzde 3 çarpı 3'e benzeyen 5 çarpı 5 küpü nasıl çözeriz? Bunu birlikte anlatacağız. Öncelikle 3 çarpı 3 kübü öğrenirseniz bunun linkini videonun sonuna bırakacağım. Oradan daha iyi kavrayabilirsiniz. Öncelikle büyük bir artı yapacağız. Bakın şu şekilde artı yapacağız. Bir renk belirliyoruz. Beyaz rengi belirliyoruz. Bakın şurada bir üçlü beyaz var. Bunun yanına getiriyorum. Artının bir ucu olmuş oldu. Diğer beyaz bakın şu altta var. Bunu komple şöyle çeviriyorum. Evet. Artının bir ucu olmuş oldu. Bakın şurada var. Yukarı aldığımda ne oluyor? Burası bozuluyor. Bakın şu alt 4 kareyi oynuyorum. Şu yan tarafa getiriyorum. Şimdi yukarı alıyorum. Artının diğer ucu olmuş oluyor. Bakın şurada var bir orta nokta. Bunu bir kere çeviriyorum. Ve şu alt 4 kareyi oynataraktan şu tarafa getiriyorum. Yukarı alıyorum. Ve artı olmuş oluyor. Şurası önemli değil. Artı yaptıktan sonra bunların artının bir formülü yok. Artı yaptıktan sonra artının devamındaki şu 3 rengi aynı yapacağız. Bununla alakalı bir rengi bir renge götürüyorum. Mesela maviyi maviye götürdüm. Bakın maviler ve turuncular oldu. Yeşil ve kırmızılar olmadı. Olan renkleri turuncuyu arka tarafa, mavi yan tarafa alıyorum. Olmayanlar bir tanesi solumda, bir tanesi bana bakıyor. Ve formülümüzü yapıyorum. Bu formülleri yan tarafa yazacağım. Evet. Sol taraf bir aşağı, üst taraf üst yüz bir sola, sol taraf bir yukarı, alt 4 kare bir sola, arka yüz bir sola yaptığımda artı bozulmamış oluyor ve artının devamındaki renkler olmuş oluyor 4 katmanlı şekilde. Evet. Bundan sonra şu üst katmandaki köşeleri yerleşeceğiz. Köşeleri gelecek rengi belirliyoruz. Bakın mavi, beyaz, turuncu. Mavi, beyaz, turuncu. Bakın tam altında duruyor zaten. Ya altında olacak ya üstte olacak. Altında ise eğer küpü şu şekilde tutuyorum ve şurada bir formül yapıyorum. Bakın sağ taraf ve alt tarafta. Sağ taraf bir aşağı, alt taraf bir sola, sağ taraf bir yukarı, alt taraf bir sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Şu köşeye yerleşene kadar bunu yapıyorum. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Evet. Buraya yerleşti. Şimdi diğer tarafa bakıyorum. Beyaz, turuncu, yeşil. Beyaz, turuncu, yeşil köşeyi buluyorum. Bakın şurada. Bunu çıkarıyorum buradan. Beyaz, yeşil, turuncu. Ve beyaz, yeşil, turuncunun altına bir dakika çıkarttık. Şunu tekrar artıyı bozmayalım. Beyaz, yeşil, turuncuyu beyaz, yeşil, turuncunun altına getirdim. Bakın şuraya getirdim. Şimdi yeniden aynı formülü yapıyorum. Sağ taraf bir aşağı, alt taraf bir sola, sağ taraf bir yukarı, alt taraf bir sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Evet. Yeşil, beyaz. Bakın şu köşeyi kesen renklere bakıyorum. Yeşil, beyaz, kırmızı. Yeşil, beyaz, kırmızı. Tam altında. Tam altında ise aynı formülü uyguluyorum. Bakın şöyle. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Evet. Yan tarafa geçtim. Kırmızı, beyaz, mavi. Kırmızı, beyaz, mavi. Tam altında. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Yaptığımda birinci katman olmuş oluyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra evet bunu ters çeviriyorum. Şimdi şu yan üçlüleri aynı renk yapacağım. Bunun için üstü sarı olmayan orta bulacağım. Bakın şurada kırmızı, mavi, kırmızı, mavi. Bunu şu alt taraftaki rengi kendi rengine götürüyorum. Maviye götürüyorum. Bakın kırmızı, mavi. Ne tarafa yerleşecek? Sağa yerleşecek. Ne tarafa yerleşecekse üstü tam zıttı bir şekilde çeviriyorum. Mesela sağ tarafa yerleşeceği için üstü sola çevirdim. Yerleştireceğim tarafı bir kere yukarı aldım. Üstü yerleştireceğim tarafa doğru çeviriyorum. Orta renkler olunca beyazı aşağı alıyorum. Sonra tek beyaza bakıyorum. Soldaysa sağa, sağdaysa sola. Solda olduğu için üstü bir kere sağa atıyorum. Tam zıttı yine.
Sonra diğer taraftaki şu dörtlü beyazları çıkarıyorum. Beyazı yerleştiriyorum. Beyazı aşağı alıyorum. Evet. Yeniden bakıyorum bakın. Turuncu mavi ne tarafa yerleşecek? Turuncu mavi sağ tarafa yerleşecek. Yine sağ tarafa yerleşecek için üstü bir kere sola attım. Yerleştireceğim tarafı yukarı doğru çıkarttım. Üstü yerleştireceğim tarafı doğru attım. Orta renkler olunca beyazı aşağı alıyorum. Tek beyaza bakıyorum. Solda olduğu için sağa atıyorum. Alttaki beyazları çıkarıyorum. Beyazı yerleştiriyorum. Aşağı alıyorum. Evet. Tekrar bakıyorum. Bakın kırmızı, yeşil. Kırmızıya götürüyorum. Kırmızı yeşil nereye yerleşecek? Sağa yerleşecek. Sağa yerleşeceği için üstü bir kere sola attım. Yerleştireceğim tarafı bir kere yukarı çıkarttım. Üstü yerleştireceğim tarafa doğru attım. Orta renkler bakın şu orta renkler olunca beyazı aşağı alıyorum. Sonra tek beyaza bakıyorum. Soldaysa sağa, sağdaysa sola. Solda olduğu için bir kere sağa atıyorum. Alttaki dörtlüyü çıkarıyorum. Beyazı yerleştiriyorum. Beyazı aşağı alıyorum. Evet. Turuncu yeşil. Turuncu yeşil nereye yerleşecek? Sağa yerleşecek. O zaman üstü bir kere sola atıyorum. Yerleştireceğim tarafı bir kere yukarı çıkarıyorum. Üstü yerleştireceğim tarafa doğru atıyorum. Orta renkler olunca beyazı aşağı alıyorum. Tek beyaza bakıyorum. Soldaysa sağa, sağdaysa sola. Solda olduğu için bir kere sağa atıyorum. Alttaki beyazları çıkarıyorum. Yerleştiriyorum. Diğer beyazı aşağı alıyorum. Evet. Şu anda bakın yan ortaları da yerine yerleştirdik. Alt katmanlar komple olmuş oldu. Üst katman kaldı. Üst katmanda üstte bir tane artı yapacağız alt bozulmadan. Bakın şöyle bir L şeklinde olmuşsa bakın köşe yok sadece ama şuralar var. Bu şekilde küpü tutuyorum. Bana bakan yüzü bir kere sağa çeviriyorum. Sağ taraf bir yukarı, üst taraf bir sola, sağ taraf bir aşağı, üst taraf bir sağa, bana bakan yüz bir sola çeviriyorum. Bakın şöyle düz bir çizgi oldu. Düz bir çizgi bana bakacak şekilde tekrar tutuyorum ve aynı formülü tekrar uyguluyorum. Bana bakan yüz bir sağa, sağ bir yukarı, üst bir sola, sağ bir aşağı, üst bir sağa, bana bakan yüz bir sola yapıyorum ve artı olmuş oluyor. Artı olduktan sonra artının devamındaki renkleri yapmayla alakalı renkleri renklere götürüyorum. Bakın kırmızıyı kırmızıya götürdüm. Sonra kontrol ediyorum. İki renk olmuş mu? Evet. Kırmızı ve yeşil olmuş. Turuncu ve maviler olmamış. Olanlara tutuş şeklimiz aynı şekilde. Olanların bir tanesi arka tarafta duracak. Bir tanesi sağımda duracak şekilde küpü tutuyorum. Ve şu sağ taraf ve üst tarafla alakalı bir formül yapıyorum. Bu formülleri yan tarafa yazacağım. Evet. Sağ bir yukarı. Üst bir sola. Sağ bir aşağı. Üst bir sola. Sağ ikinci kez yukarı aldığımda üst iki kere sola yapıyorum. Ve beyaz sağ bir aşağı alıyorum. Üst bir sola yapıyorum. Ve böylece artı ve artının devamı olmuş oldu. Şimdi köşeleri yerleştireceğiz. Evet, köşeleri yerleştirme ile alakalı oturan bir köşe var mı diye bakıyorum. Bakın şu köşe tam oturmuş. Yani turuncu yerinde, mavi yerinde. Ters de olsa yerindeyse oturmuş diye kabul ediyoruz. Oturan bir köşe varsa bunu solumuza alıyorum. Evet, solumuza aldım. Ve şu formülü uyguluyoruz. Diğer köşeleri yerleştirme ile alakalı. Sağ taraf bir yukarı, üst taraf bir sağa. Sol taraf bir yukarı, üst taraf bir sola. Sağ taraf bir aşağı, üst taraf bir sağa. Sol taraf bir aşağı, üst taraf bir sola yapıyorum. Ve kontrol ediyorum. Oturdu mu? Oturmadı. Aynı formülü bir kere daha yapıyorum. Sağ taraf bir yukarı, üst taraf bir sağa. Sol taraf bir yukarı, üst taraf bir sola. Sağ taraf bir aşağı, üst taraf bir sağa. Sol taraf bir aşağı, üst taraf bir sola yaptığımda bakın bütün köşeler yerlerine oturmuş oluyor. Şimdi iki tane köşe bozuk. Bu köşeleri yapmak için olanları arka tarafa alıyorum. Ve şu sağ üst köşede çalışıyorum. Bakın sağ üst köşede ve şu formülü yapıyorum. Evet. Sağ taraf ve alt tarafla alakalı. Hani sağ taraf bir aşağı, alt taraf bir sola, sağ taraf bir yukarı, alt taraf bir sağ formülümüz var diye onu yapıyoruz. Evet. Sağ taraf bir aşağı, alt yüzey bir sola, sağ taraf bir yukarı, alt taraf bir sağ. Bakın bozulmuş gibi görünüyor ama bozulmamış. Ve bu formülü devam ediyorum. Sağ taraf bir aşağı, alt taraf bir sola, sağ taraf bir yukarı, alt taraf bir sağ. Evet. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ yapıyorum. Ve bozuk kenarı bu çalıştığım yere getiriyorum tekrar.
Evet, tekrar devam ediyorum. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ yaptığımda küpümüzü tamamlamış oluyoruz. Evet. Bu yaptığım formülleri yan tarafa yazacağım. Bu 5 çarpı 5'i bu şekilde çözmek için, daha kolay çözmek için mutlaka 3 çarpı 3 küpü öğrenin. 4 çarpı 4 küpü de öğrenirseniz o orta noktaları ve yan ortaları yapmayı daha iyi kavrarsınız. Bunlarla alakalı videolarım var. Bunları videonun sonuna ekleyeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atarsanız memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.